Hristiyan dünyası nefesini tuttu. Çünkü Vatikan tarihinde nadir görülen bir an yaşanıyor. Papa Francis'in ölümünün ardından 9 günlük bir yas dönemine girildi ve 7 Mayıs itibariyle yeni papanın seçim süreci başlayacak. Ama şimdiden görünen o ki 5 adaydan ikisi ön plana çıkıyor. İşte bu durum ekranınızda gördüğünüz iki adayın özellikle etnik kökenleri tarihte çok az rastlanan şeyi gösteriyor. Hristiyan alemi sadece yeni papasını değil, belki de önümüzdeki yüzyılın yol haritasını seçiyor. Peki öne çıkan iki adaydan birinin Asyalı, diğerinin Afrikalı olması bir rastlantıdan ibaret olabilir mi? Papa seçim süreci nasıl işliyor? Papa Francis ölürken 5 parasız gittiği iddialarına gerçekten üzülelim mi? Yoksa Vatikan'ın zenginliğine mi şaşıralım? Asya ve Afrika'daki Hristiyan nüfusu bize ne anlatıyor? Çayınızı kahvenizi hazırladıysanız bacadan çıkan dumana değil, ateşin kaynağına bakacağız. Propaganda başlıyor. Her şeyden önce bir papa nasıl seçiliyor? Gelin Sistine Şapeli'nin kapılarını birlikte aralayalım. Papa seçim süreci konklav adı verilen özel oturumlarda gerçekleşiyor. An itibariyle 252 kardinal var. Sadece 80 yaşın altındakilerin oy verebildiğini göz önünde bulundurursak 135 kardinalin oy kullanacağını söyleyebiliriz. Her şeyi açıklayarak gideceğim, merak etmeyin. Kardinaller dünyanın dört bir yanındaki Katolik cemaatleri temsil ediyor. Ancak uzun yıllar boyunca Avrupa, özellikle de İtalya merkezli bir yapı hakim olmuş. Seçim sürecinde her kardinal yemin eder. Tanrı'yı tanık tutarak dürüstçe oy vereceğim. Demin söylediğim gibi seçim bu görkemli binada gerçekleşiyor. Sistine Şapeli. Dış dünyadan tamamen izole bir şekilde her gün 2 tur sabah, 2 turda öğleden sonra olmak üzere 4 oylama yapılabiliyor. Eğer 3'te 2'lik çoğunluk sağlanırsa, mesela bu seçimde herhangi bir aday 90 oy kazanırsa seçim tamamlanmış oluyor. Sonuca ulaşana kadar her gün gerçekleştirilen oylamaların ardından oylar yakılıyor. Bu siyah duman, beyaz duman muhabbeti de buradan geliyor zaten. Eğer çoğunluk sağlandıysa şapelin bacasından beyaz duman çıkıyor. Olumsuzsa siyah duman. Tabii günümüzde yapılacak bir seçim için modern önlemler de almak gerekiyor. Mesela kardinallerin telefonları toplanır ve bölgenin interneti kesilir. Tabii bunlar her zaman yeterli olmuyor. Burada yerin kulağı varsa Vatikan'da her yerin kulağı var. 2005'te Papa Ratzinger ve 2013'te Papa Francis seçilirken birçok kulis bilgisi etrafa yayılmıştı. Bu da aslında Vatikan'ın içinde fikir ayrılıkları olduğunu gösteriyordu bize. Bu seçimde adaylar o kadar beklenmedik ki kulis bilgileri çok zayıf. Ama atlanmaması gereken bir nokta var. Günümüzdeki kardinallerin %80'i Papa Francis tarafından atanmış kişiler. Yani bu seçimde Papa Francis'in etkisi hala hayattaymış gibi hissedilecektir. Dolayısıyla Asya veya Afrika'ya açılım söz konusuysa birden ortaya atılmış bir fikir olmayacak bu. Güncel durumu uzun vadeli bir planın gerçekleşmesi gibi okumakta fayda olabilir. Anlayacağınız Papa seçimi sadece dini değil, politik de bir tercih. Adayın hangi ülkeden geldiği, hangi tarikatten olduğu, güncel mevzulara yaklaşımı da gayet önemli. Mesela eşcinsellik hakkında ne düşünüyor? Karbon salımı hakkında ne diyor gibi soruların cevapları da önemli yani. Kıtanın önemini vurguluyorum sürekli. Birazdan adaylar üzerinden de gideceğiz zaten. Ama kafamızda daha net canlanması için son papaya, Francis'e bir bakalım. Latin Amerika kökenli Papa Francis, yoksullukla mücadelenin, çevre duyarlılığının ve reformun simgesi olarak getirilmişti. Çünkü Arjantin'in mevzuları da az çok bunlar. O yüzden coğrafya kaderdir efendim. Tabii kardinallerden bahsederken Papa adayı diyoruz ama aslında ortada adaylık falan yok. Yani sözde yok. Hiçbir kardinal çıkıp da ben aday olacağım demiyor. Bu bir saygısızlık olarak addedilirmiş. Aynı bizdeki görev alınmaz, tevdi edilir düsturu gibi. Ama öne çıkan adaylar arasında kullandıkları bir tabir var. Papabile. İtalyanca papa olabilir anlamına geliyor. O zaman lafı uzatmayalım ve bahsettiğimiz iki papabileye yakından bakalım. Bir sonraki papa Asyalı olabilir mi sorusunun kaynağı Luis Antonio Tagle. Kardinal Tagle onlarca yıllık papazlık deneyimine sahip. Yani Vatikan'da çalışan bir diplomat ya da manastıra kapanmış bir kilise hukuku uzmanı değil. Halkın arasında aktif bir kilise lideri. Memleketi ise Filipinler. Vatikan nüfusun yaklaşık %80'inin Katolik olduğu Filipinler'de son derece nüfuzlu. Şu anda seçim yapacak kardinallerin içinde 5 tane de Filipinli üye var. Hepsi Kardinal Tagle'yi destekler
Katoliklerse önemli bir lobi grubu olabilirler. Ilımlı olarak kabul edilen Tagle, sosyal meselelere olan ilgisi ve göçmenlere karşı Papa Francis'le birlikte paylaştığı sempati nedeniyle Asyalı Fransız olarak adlandırılıyor. Kardinal Tagle o kadar insan canlısı ki 2015 yılında kilisenin eşcinsellere, boşanmış kadınlara ve bekar annelere yönelik sert tutumunu yeniden değerlendirmesi çağrısında bulunmuştu. Tagle'nin bir diğer özelliği de Vatikan'la Çin arasında sağlıklı bir diyalog kurabiliyor olması. Bu cümlelerdeki satır aralarından Vatikan'ın yürüttüğü projeleri fark edeceğinizi umuyorum. Peki Kardinal Tagle üzerinden bir Asya okuması yapsak nasıl olur? Asya'daki Hristiyanlığın özeti sessiz ama kararlı bir büyüme. Tagle'nin memleketi Filipinler 80 milyondan fazla Katolik nüfusla dünyanın en büyük Katolik ülkelerinden biri. Asya'da onları Hindistan, Vietnam ve Güney Kore takip ediyor. Zaten özellikle Çin ve Güney Kore'deki Katolik nüfus artışı gözle görülür düzeyde. Çin ile Vatikan arasında özel bir durum ve herkes tarafından bilinen gizli anlaşmalar mevcut. Çin'de resmi olarak patriotik Katolik kiliseleri tanınıyor. Yani devlet kontrolündeki kiliseler. Ama yeraltı kiliselerinin varlığı ve misyoner Hristiyan faaliyetleri Çin'i epey rahatsız etmiş. 2015 yılında bu sorunu çözmek için Vatikan'la gizli bir anlaşma yapılıyor. Böylelikle Vatikan oralardaki bazı kilise liderlerini Çin devletine danışarak atamaya başlamış. Özellikle Katolikler Asya'da dini özgürlüğe dayalı bir anlayışla hareket ediyor. Vatikan eğitim bursları sayesinde Güney Asya'da yerli din adamları yetiştiriliyor. Özellikle Güney Kore'de yüksek entelektüel düzeyde Katolik topluluklar oluştuğunu söylemekte fayda var. Bu dengeleri iyi kurabilen Kardinal Tagle 2013 yılında Papa Francis seçilirken de ön plana çıkan adaylardan biri olmuştu. 10 yıl önce bu durum kendisine sorulduğunda bunu bir şaka gibi görüyorum. Bu çok komik demişti. Ya Kardinal Tagle, her şakanın arkasında bir gerçeklik olup olmadığını yakın zamanda göstereceksin sen bize. Öne çıkan diğer adaya geçiyoruz. Peter Appiyah Turkson. İsmi sizi yanıltmasın, kendisi Türkoğlu değil. Hani Türkson, Türkoğlu. Yayın yönetmeni yardımcımız Suat Bey bu espriyi özellikle yapmamı istedi. Yorumlarda espriyi 10 üzerinden puanlamanızı rica ediyorum. Gana uyruklu Kardinal Turkson Afrika'da oldukça nüfuzlu. O da Kardinal Tagle gibi 2013 yılında öne çıkan adaylardandı. Hatta bahisçiler oylama öncesinde onu favori olarak göstermişlerdi. 76 yaşında olması Turkson için avantajlı. Çünkü Vatikan yaşlı adaylara daha olumlu yaklaşıyor. Seçilen papanın koltukta uzun süre kalması onlar adına riskli bir durum olabilir. Bir zamanlar bir funk grubunda çalmış bir gitarist olan Kardinal Turkson enerjik duruşuyla tanınıyor. Pek çok Afrikalı kardinal gibi o da muhafazakar eğilimli. Ancak kendi ülkesi Gana'da dahil olmak üzere Afrika ülkelerinde eşcinsel ilişkilerin suç sayılmasına karşı çıktı. Yakın zamanda BBC'ye verdiği bir röportajda açıkça dile getiriyor eşcinselliğe olan desteğini. Turkson'un öne çıkan özelliklerinden bir diğeri İslam karşıtlığı. 2012'de Vatikan'da düzenlenen bir konferansında İslam'ın Avrupa'da yayılması konusunda korku tellallığı yapmakla suçlanmış ve daha sonra bu nedenle özür dilemişti. Adayların öne çıkan özellikleri aslında bize Vatikan'ın hayal ettiği dünyayı gösteriyor. Bunu unutmayalım. Peki Turkson üzerinden bir Afrika okuması yapsak neler görürüz? Afrika'daki Hristiyanlık patlayan bir demografik güç anlamına geliyor aslında. Şimdi size korkunç rakamlar vereceğim. 1900 yılında Afrika'nın nüfusu 140 milyon. O dönemde kıtadaki Hristiyan nüfus 10 milyon. Yani her 14 Afrikalıdan biri Hristiyanmış. Günümüzde Afrika'nın nüfusu 1 milyar 373 milyon. Kıtadaki Hristiyan nüfus 700 milyona dayandı. Yani günümüzde her 2 Afrikalıdan biri Hristiyan. Önceden her 14 Afrikalıdan biri Hristiyandı. Yani hem nüfus artmış hem de Hristiyanların oranı. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Vatikan'ın bu büyümeyi nasıl yönettiği, ekonomik yatırımlarını nasıl kullandığı çok önemli. Kilise, toplumsal kalkınma programları, hastaneler, okullar ve eğitim merkezleriyle kıtanın dört bir yanına yayılıyor. Vatikan'ın yoksulluk, sağlık ve eğitim alanlarında yaptığı yatırımlar Katolik nüfusun desteğini pekiştiriyor. Bu noktada tarafsız olmak hiç mümkün değil açıkçası. Susuzluktan, açlıktan kırılan Afrika köylerine temel ihtiyaç malzemeleri götürüp orada gördükleri her insanın boynuna bir haç kolyesi astılar. Önce sağlık, yiyecek, barınma gibi ihtiyaçları karşıladıkları için Afrikalılarda Katolik sevgisi doğal olarak oluştu. Sonrasında kurdukları eğitim merkezleriyle misyoner faaliyetlerini diledikleri gibi gerçekleştirdiler. Hem kıtanın yeraltı zenginliklerini hem de inanç sistemlerini sömürdüler. Bu yorumu katmadan açıklama yapmak benim için imkansızdı. Şimdi yine objektif köşeme çekilip
Anlatmaya devam ediyorum. Vatikan güçlü bir Afrika kardinal temsilciliği kurarak kıta içerisindeki etkisini daha da pekiştiriyor. Afrika Kardinaller Konseyi gibi yapılar Vatikan'ın Afrika'daki güçlü rolünü gösteriyor bize. Artık maalesef ülkemizde de gündem olmaya başlayan ve tüm dünyada görülen genç nüfustaki düşüş Afrika'ya uğramıyor. İşte bu sebeple Afrika, Vatikan için gücün de temsili olabilir. Dini değerlerinde muhafazakar oluşları, Katolik dinamikleriyle de bir hayli uyumlu görünüyor. Tabi Kardinal Turkson gibi küresel çapta rol alması muhtemel birinin eşcinselleri savunması da oldukça stratejik. Toparlayacak olursak, Asya'dan gelen Kardinal Tagle, inovasyonun, ilericiliğin, dinler arası diyaloğun ve yükselen Çin'le iyi ilişkilerin temsilcisi. Yerel kültürlerle uyumlu, entelektüel din adamlarının yetiştirilmesi noktasında güçlü bir figür. Genç yaşı, aşırı popüler ve çok ılımlı olması Kardinal Tagle'nin olumsuz yanları. Afrika'dan gelen Peter Turkson, geleneklerin, katı tutumların, gücün ve diyaloğun temsilcisi. Irkçılıkla mücadele, Afrika'nın zenginliklerini nüfuzla yönetme noktasında güçlü bir figür. Sözünü sakınmaması, popüler oluşu ve politik tavırlar takınması da Kardinal Turkson'un olumsuz yanları. En nihayetinde şunu görmemiz gerekiyor. Vatikan sadece bir dini lider seçmiyor kendisine. 21. yüzyılın yol haritasını, dünyaya vereceği mesajları, etki alanındaki ekonomik ve siyasi gücü nereye yönlendireceğini de seçiyor. Vatikan hem yeni papasını hem de yeni kıtasını seçiyor belki de. Videoyu bitirmeden önce değinmek istediğim bir konu daha var. Vatikan'ın kurduğu sistemi olabildiğince objektif anlatmaya çalıştım. Alt metinleri ve kurgulanan planları çok daha net bir şekilde görebilelim diyeydi bu. Dinsizliğin ve hatta inançsızlığın pompalandığı bu dünyada Hristiyanların ya da Yahudilerin nasıl hareket ettiğini görebilmemiz lazım. Çünkü bu dengeleri kurabildikleri, kıtaları sömürebildikleri sürece zenginleşmeye devam edecekler. Vatikan Bankası 5 milyar euroluk bütçeyi yönetiyor. İsviçre ve İtalya'da tutulan altın rezervleri, dünyanın her tarafında yaptıkları gayrimenkul yatırımları, ABD devlet tahvillerindeki yatırımları, Çin'le yaptıkları örtülü anlaşmalar ve çok daha fazlasının ekonomik karşılığı gizli tutuluyor. Evet, bütün bu saydıklarım Vatikan Bankası'ndaki 5 milyar euronun dışındaki asıl mal varlık. Avrupa medyası Papa Francis'in maaşını asla çekmediğini ve malı mülkü olmadığını gururla söylüyor. Dünyanın farklı kıtalarındaki milyonlarca mazlum papaların maaşını ödemek için yaşıyor ve çoğu bunun farkında bile değil. Bunları en azından söyleyebilmek benim boynumun borcuydu. Ebubekir Yılmaz Türk. Propaganda bitti.